Ve girişimcilik dünyasında ikinci konuğumuz bizimle birlikte Massive Bio kurucu ortağı Çağatay Çulcuoğlu'nu ağırlıyoruz. Çağatay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Reyhan Hanım. Teşekkürler. Evet. Şimdi sağlık sektörü diyeceğiz. Yapay zekanın kullanımıyla beraber orada gelişenleri konuşacağız. Ama biraz böyle sizin yaptığınız şey aslında kişiselleştirilmiş bir tedavi yöntemi. Yapay zekanın da kullanılmasıyla beraber nedir tam olarak bu kişiselleştirilmiş tedavi dediğimiz zaman ne aklımıza gelmeli? Sizden dinleyerek başlayalım. Tabii. Massive Bio dünyada bir ilk sağlık, onkoloji, kanser alanında yapay zeka teknolojilerini kullanıp hastaları klinik çalışmalara, klinik deneylere eşleştirme konusunda öncü bir şirket. Kişiselleştirme konusu ise şu şekilde: hastaların kişisel bilgilerini, medikal raporlarını alıp tümör profil bilgilerini toplayıp aynı şekilde hastalara uygun bir şekilde klinik deneyleri ortaya çıkartan süreci olan bir yapı diye bahsedebiliriz. Şimdi dünyada bir ilk dediniz. Evet. Türkiye'de ne zamandan beri böyle bir faaliyet var? Türkiye'de aslında bir faaliyetimiz bu anlamda yok. Ancak doktorlardan doktorlara yönlendirme yaptığımız bir yapımız var. Kanser hastalarına direkt bir şekilde ulaşmıyoruz. Kanser hastaları doktorları vasıtasıyla bize ulaşabiliyorlar. Buna ek olarak Türkiye'de çalışanlarımız var. 40 kişilik bir ofisimiz var. Ama kanser hastalarına direkt bir şekilde destekte bulunuyoruz. Yani Türkiye'deki faaliyetleriniz sınırlı. Dünyadaki yani hani merkez nerede ve orada nasıl çalışmalar var? Yani bunun ne kadar yaygın olduğunu merak ediyorum. Tabii, aslında. şu şekilde dünyada 12 ülkede varız ve orada kanser hastalarına direkt bir şekilde ulaşabiliyoruz ve çok yaygın. Kanser hastaları medikal raporlarını bize gönderiyorlar. Yapay zeka, makine öğrenmesi sistemleri vasıtasıyla bu raporları gözden geçiriyoruz. Dünyadaki 14.000 aktif klinik çalışmaya hastaları çok kısa sürede eşleştiriyoruz. Dünyada tabii bu işin ilerleyişi biraz daha farklı. Evet, şimdi klinik çalışma dediğimiz zaman hani bazen akla bunun bir maddi boyutu olup olmayacağı da gelebiliyor. Genelde maddi boyuttan, maddi hani yeterlilikten bağımsız olarak mı böyle bir eşleştirme oluyor, yoksa hani orada farklı böyle maddi boyutlar devreye giriyor mu? Tabii şu şekilde, klinik çalışmalar ücretsiz. Biz de hastalardan herhangi bir ücret almıyoruz açıkçası. Direkt bize başvurdukları zaman bu süreçlerin parçası olarak raporlarını analiz ettikten sonra eşleştiriyoruz, sonuçları belirliyoruz. Hastanın doktoruyla paylaşıyoruz, hastalarla paylaşıyoruz. Arkasından hastalar isterlerse klinik çalışmalara yerleştiriyoruz. Bu aslında bir süreç. Hasta ilk defa klinik kanser olduğunu öğrendikten sonra bizimle irtibata geçip her yaşta, her türlü kanser türü ve her alanda bu süreci yönetmiş oluyoruz. Evet, bu gerçekten biraz da bunun teknolojisinden bahsedelim dilerseniz. Çünkü arkasında da bir hani girişimcilik hikayesi Tabii var. Bunu da merak ediyoruz. Tabii ben şirketin kurucu ortağıyım. Aynı zamanda teknoloji ve operasyonlardan sorumlu kişiyim. Teknoloji alanında tabii yapay zekayı, machine learning, makine öğrenmesi sistemlerini kullanıyoruz. Bu sistemler vasıtasıyla medikal raporlardaki hastaların kanserle ilgili medikal raporlarında her türlü bilgiyi çekiyoruz. Aynı zamandaki dünyadaki 14.000 adet aktif klinik denemelerdeki her türlü veriyi düzgün hale getiriyoruz ve eşleştiriyoruz. Ve bu yaklaşık saniyeler içerisinde oluyor. Arkasından klinik çalışmalar belirlendikten sonra teknoloji vasıtasıyla hastalarla bu bilgileri paylaşıyoruz ve hastalar klinik çalışmalara yerleşmek isterlerse onları yerleştirmek için bu sefer hasta yardım çalışanlarımızla beraber klinik çalışmalara yerleştiriyoruz. Peki Türkiye'de hani biraz daha böyle farklı işlediğini söylediniz, evet, sistemin. Türkiye'de hani klinik çalışmalar bu anlamda yetersiz mi kalıyor? O yüzden mi farklı işliyor, yoksa farklı kriterler mi var acaba? Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de son 3-4 sene içerisinde klinik çalışmalar konusunda artış oldu ve bu artmaya devam ediyor. Güzel gelişmeler var. Yeni klinik çalışma merkezleri açılıyor. Ama Türkiye'deki mevzuattan ötürü maalesef biz kanser hastalarına direkt ulaşamıyoruz. Bu mevzuatlarda veya kanun ve kurallarda bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. Bu değişiklikler yapıldıktan sonra biz Massive Bio olarak
Türkiye'de kanser hastalarına ulaşabilecek durumda olacağız. Bu da tahminim 2023 sonu olabilir veya 2024 senesinde. Yani bununla ilgili halihazırda çalışmalarınız, girişimleriniz var bu engellerin kalkması için. Evet, aynen. Bu çalışmalar, bu konularla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Gerekli mercilerle diyebilirim. Peki biraz da hani hedeflerinizden bahsedelim, planlardan. Şu anda hani 2 ana konudan bahsediyorsunuz. Bir tanesi de klinik çalışmaları 12 ülkede eşleştirme. Bir taraftan da yani kanser hastalarına yönelik, kişiye yönelik bir tedavi uygulaması. Başka plan var mı? Nasıl bir süreç sizi bekliyor? Tabii. Bugüne kadar 100.000'den fazla kanser hastasına yardımcı olma imkanımız oldu global anlamda. Bu hedeflerimizi 9 ay önceden tutturduk. Aslında 2022 senesi sonunda tutturmamız gereken hedefleri daha hızlı tutturduk. 2024 senesine kadar 250.000 kanser hastasına yardımcı olabileceğimizi düşünüyorum. Bu birinci hedefimiz. İkincisi 2023 senesinde bahsettiğim 12 ülkede iyice adımlarımızı sağlam koyduktan sonra yeni ülkelere açılabiliriz 2024 senesinde. Üçüncüsü ise kanser hastalarını sadece klinik deneyleri değil, ilaçlara eşleştireceğimiz yeni bir ürünümüzü lansmanını yapmayı planlıyoruz 2023 senesinde. Yani keşke hani yani çok ciddi rakamlardan bahsediyorsunuz. Evet. Yardımcı olduk diyorsunuz ama keşke hani bu hastalık hiç olmasaydı ve hani keşke başka bir alanda siz çalışmalarınızı yapsaydınız ama şunu merak ediyorum. Yardımcı olduk derken yani o klinik hani yaşam kurtarma oranı gibi bir şey var mı elinizde? Öyle bir data var mı? Tabii biz bu çalışmaları yaparken elimizde çok fazla veri var açıkçası ve bunlara bağlı olaraktan araştırma raporları çıkartıyoruz. Bu çıkarttığımız araştırma raporlarında yaşam süresini daha uzun hale getirebildiğimiz, masrafları düşürebildiğimiz ve yaşam imkanlarını daha iyi noktaya getirebildiğimiz sonuçlar mevcut. Bunları biz paylaşıyoruz ama tabii istatistiki olarak bir rakam vermem şu an pek mümkün değil. Evet, bu kişiselleştirilmiş tedavi dediğimiz zaman hani tekrar başa döneceğim. Son soru olarak şunu merak ediyorum. Yani bunu mesela siz dünyada ilk olduğunuzu söylediniz ama teknolojinin gelişmesiyle beraber bu alanda farklı böyle girişimler oluyor mu? Nasıl haberler var? Onu da merak ettim. Tabii kişiselleştirilmiş kısmını şöyle aslında açıklamak istiyorum. Oraya cevap tam olarak vermediğimi biliyorum. Tümör profili denen testler var. Aslında bu tümör profili testleri bir kişi kanser hastası olduğu zaman mümkün olduğunca erken süreç içerisinde yapılması gereken testler. Biyobelirteçler, yani bizim her birimizin kişi olarak farklı farklı genleri var. Bu genlerin pozitif, negatif ne şekilde olduğunu ne kadar erken öğrenebilirsek bunlara uygun tedavi yöntemlerini bizim sistemimiz daha iyi bir şekilde çıkartabiliyor. Şu an dünyada bu oranlar %3'ler seviyesinde maalesef bu belirteç veya genomik tümör testlerinin yapıldığı süreçler. Bunların artmasıyla beraber daha çok kişiselleştirilmiş sonuçların çıkma imkanı artıyor. Biz de bu testleri kullanıyoruz veya bu testleri yapan global şirketlerle çalışıyoruz. Türkiye'de de çalıştığımız veya çalışmak istediğimiz şirketler var. Bu şekilde kişiselleştirilmiş sonuçların çıkma ihtimali daha fazla. Peki başka alanlarda yapay zeka ne şekilde kullanıyor kanserde? İlk başta diagnosis dediğimiz daha kanser olmadan bir kişinin kanser olup olamayacağı veya erken seviyede kanserinin durumunun ne olduğunu belirleyen yine yapay zeka imaj sistemleri var. Siz gidiyorsunuz, bilgilerinizi, imajınızı çekiyor veya sizin kanser olup olamayacağınız veya kanseriniz ne durumda olduğunu yapay zeka teknolojileriyle ortaya çıkartan sistemler var. Bunlar çok hızlı bir şekilde gelişecek. Buna ek olarak kanser hastalarının eğitimleri çok önemli. Maalesef şu an her 2 kişiden biri veya çok yakını kanser olacak. Kanser olduğu zaman tabii şok veya sıkıntılar olabiliyor. Belli bir süreç içerisinde bir eğitimden geçiyor. Kanseri öğreniyorlar, anlamaya çalışıyorlar. ChatGPT adını verdiğimiz, herkesin bildiği ve son zamanlarda herkesin üzerine konuştuğu ChatGPT örneğin, chatbotlar vasıtasıyla, bilginin paylaşımı vasıtasıyla kanser hastalarının daha hızlı bir eğitim sürecinden geçmesini sağlayacak. Yani yapay zekanın önü kanserde çok açık. Daha fazla yatırım yapılması gerekiyor ama yatırım yapan şirket sayısı diğer alanlara göre daha az, zor bir alan olduğu için sağlık ve kanser alanları. Ama gördüğüm kadarıyla birçok yatırım şirketi aynı zamanda da bunu desteklemek istiyor.
Evet, umuyoruz ki hani gün geçtikçe teknolojinin bu alanda gelişimi daha çok yardımcı olabilir. Daha çok hayatlar kurtulur. Çok teşekkür ediyoruz. Massive Bio kurucu ortağı Çağatay Çulcuoğlu bizimle birlikteydi. Biz böylelikle girişimcilik dünyasını bugünlük noktalıyoruz. Yarın sabah saatler 11'i gösterdiğinde Focus'ta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.